Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size pofuduk mu pofuduk, sıcak mı sıcak, çok tatlı bir hırka anlatmak istiyorum. Keyifli seyirler dilerim efendim. Şişime 140 adet ilmek yaptım ve bir müddet dümdüz arttırmadan, eksiltmeden öreceğim ve sizinle buluşacağız. Hırkamda istediğim yan uzunluğa ulaştıktan sonra şurada önde 40 santim ayırıp bir miktar kol evi boyunca dümdüz öreceğim. Kolda kesinti yapmayacağım. Önde de bir kesinti yapmadan dümdüz bir miktar öreceğim. Ta ki yakaya varana kadar. Yakada da oyuntuyu size anlatacağım. Şimdi hemen size şurada sayıları vermek istiyorum. Şöyle bizim hırkamız şuradan başladık. 140 ilmek ve yukarıya doğru dümdüz eksiltme, arttırma hiçbir şey yapmadan geldik. Şimdi şuradayız biz. Şurada 40 ilmek, önde diğer tarafta da 40 ilmek ayırdıktan sonra geriye 60 ilmeğimiz kalıyor. Dümdüz yukarıya doğru çıkacağım. Burada da dümdüz yukarıya çıkacağım. Ama bir noktada yaka oyarak şöyle bir görünüm elde etmeye çalışacağım. Daha sonra bu tarafı öreceğiz. Daha sonra da diğer tarafı örerek hırkamızı tamamlayacağız. Şu noktaya gelene kadar ben önü dümdüz öreceğim. Burada buluşacağız. Nasıl eksiltme yaptığımı detaylarıyla anlatacağım size. Daha sonra diğer tarafı, en sonda arkayı yapacağız. Kollarımı da bitirdikten sonra tüm işlemleri detaylarıyla anlatmaya devam edeceğim. Hırkamda istediğim yan uzunluğa ulaştıktan sonra şurada önde 40 tane ilmek ayırıp bir miktar kol evi boyunca dümdüz öreceğim. Kolda kesinti yapmayacağım. Önde de bir kesinti yapmadan dümdüz bir miktar öreceğim. Ta ki yakaya varana kadar. Şimdi yakamı oymaya başlıyorum ve bir miktar oyduktan sonra dümdüz yukarı çıkacağız ve keseceğiz tabii ki bu noktada. İlk önce 5 ilmek eksiltiyorum, kesiyorum. 3 4 ve 5. ilmeğim. Ön ortasından içe doğru 5 ilmek, şuradan şöyle de görebilirsiniz, kesiyorum ve dümdüz kola kadar öreceğim. Ve tekrar aynı noktaya geri geleceğim. Kol evinden yakaya doğru tekrar gidiyorum. Kol evinde dümdüz örmeye devam ediyorum. Bir eksiltme yapmadım. Yakaya geldiğimizde son 2 ilmeği burada ben alarak eksiltiyorum. Bunun nedeni de yuvarlak yapmış olduğumuz kesimlerde yuvarlağımızın daha düzgün gözükmesi için. Burada böyle bir çıkıntı olmuyor. Dönüyoruz. Burada benim 4 eksiltme yapmam gerekiyordu. Bir tanesini yaptım. Az önce yuvarlağımız güzel olsun diye yapmış olduğum eksiltme. 3 tanesini de şimdi yapıyorum. Toplamda 4 eksiltme yapıp yine kol evine kadar gidip geri döneceğim. Oradan sonra da 3 eksiltme, 2 eksiltme şeklinde yuvarlağımı, yaka oyuntumu oluşturacağım ve ondan sonra da bir eksiltmeden sonra yukarıya doğru yakamızı dümdüz devam edeceğiz. Burada da 3 tane eksiltme yaptıktan sonra dümdüz gidiyorum.
Yine kol evine kadar gittim geldim. Yine burada bir taneyi eksilterek döneceğim. Burada bizim 3 tane ilmek eksiltmemiz gerekiyordu. Şimdi burada da döndüğümüz noktada da bir eksilttik. 2 tane de buradan eksilttiğimizde üç tane eksiltmiş olduk. Şöyle yakamı göstereyim size. Şurayı bir boşaltayım. Görüyorsunuz yuvarlamamız yavaş yavaş bir şekil alıyor. Yakamız böyle oluyor. Şimdi 2 tane kesmemiz gereken bölümdeyiz. Şuradan koldan yakaya doğru giderken bir kesiyorum. Dönüyorum. İkinci kesmemi de yapıyorum. Ve tekrar kola doğru dümdüz gideceğim. Şimdi kola doğru dümdüz gideceğim ve tekrar geri döneceğim. Geri dönüşte bir tane daha keseceğim. Yine yakaya doğru gidiyorum. Ve burada kalan 2 ilmeğimi yine tek alarak eksilterek son eksiltmemi yapıyorum. Ve şöyle hemen çevireyim ve kamerama sığacak bir şekilde göstereyim. Şurada görüyorsunuz. Güzel bir yuvarlak yakamız oldu. Bu aynı işlemleri diğer ön tarafta da yapacağız. Ben şimdi buradan kolda eksiltme yapmayacağım. Yakada da eksiltme yapmayacağım. Dümdüz istediğim yaka oyuntusuna gelene kadar ve boğazımın ve yakamın beni rahatsız etmeyeceği derecede güzel bir oyuntu yapana kadar dümdüz öreceğim ve omuzlarda keseceğim. Omuzlarda ben normalde ince şişle örerken şu işlemi yaparım. Hemen şurada göstereyim size. Şimdi benim şöyle bir yaka oyuntum var diyelim. Yakamız burası. Omuz burası. Kol evim dümdüz. Şurası da bizim kol evimizi kestiğimiz bölüm diyelim. Kolumuz burası. Ben normalde şöyle çizgi çizgi çektiğim şekilde ince şişlerle ve ince iplerle yaparken eksilte eksilte gelirim. Yakamın düzgün oturmasını sağlayabilmek için. Ama burada şişim çok kalın olduğu için, ipim de şişime nazaran daha ince olduğu için dökümlü duruyor. O yüzden şu nokta nokta gösterdiğim yeri yapmayacağım. Dümdüz bir kesinti şeklinde yapıp daha sonra da kolumu oraya dikeceğim. Şurada görüyorsunuz omzum bu kadar bir genişlikte kaldı. Tabii şişten çıkınca birazcık daha geniş oluyor. Kolumu hiç oymadım. Dümdüz bir şekilde örüyorum. Yakamda da yuvarlamam bu şekilde oldu. Bu noktadan sonra dümdüz omuza kadar çıkacağım ve keseceğim. Şuradaki işaretim benim koltuk altım. Arkayı da dümdüz ördüm. Önden görüyorsunuz şöyle şişimi özellikle koydum. Yaklaşık 1 santim kadar kısa bir şekilde ve ben burada arkayı dümdüz keseceğim. Daha sonra da diğer ön tarafı aynen bu önde yapmış olduğumuz gibi aynı şekilde yakamızı yaptıktan sonra omuzlardan birleştireceğiz ve daha sonra ben hırkamıza kapüşon öreceğim için önce kapüşonu daha sonra da kolları ekleyeceğim. Kapüşonu yakaya şişime ilmek dizerek başlayacağım. O noktada buluşalım. Hırkamın yakasını
ön ortasından itibaren 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde kestikten sonra bir işaret koyuyorum ve 14 santim örüyorum. Arkayı dümdüz örüyoruz. Hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan dümdüz örüyoruz. Sadece tek dikkat etmemiz gereken şey arka önden 1 santim, 1,5 santim kısa olacak ve daha sonra iki bedeni, daha doğrusu 3 bedeni, burada diğer bedenim de birleşik, beraberce bir üst üste koyduktan sonra bir uçtan başlayarak omuzu yakaya kadar ilmek kaydırma ile her iki tarafta da yaptıktan sonra biz ön ortasından başlayarak yakamıza kapüşon dizmeye başlayacağız. Ben burada birleştirmeyi tığım ile yapacağım ama istiyorsanız yün iğnesiyle de yapabilirsiniz. Bu sizin hangisi kolayınıza gidiyorsa veya seviyorsanız onunla devam edebilirsiniz. Burada omuzlarımı birleştirdikten sonra yakamı, arka yakamı tam ortasından bir işaret alarak işaretliyorum. Bunu neden yaptım? Çünkü az sonra buradan şişimi dizeceğim. Buraya kadar ilmek çıkarıp örgüme devam edeceğim. Yarısını daha sonra yapacağız. Hırkamızın yüzü burası. İpimi şuradan takıyorum. İç bölümden, tersinden takıyorum ve şişime ilmek diziyorum. Gördüğünüz gibi sıkmadan, fazla bolluk yapmadan, ortalama bir göz kararı ile yavaş yavaş buradan gideceğim. Omuzdan yaka ortasında arka ortayı işaret aldığım noktaya kadar ilmeğimi dizeceğim ve burası şişi dizdiğim iç tarafı artık yüz olarak öreceğim. Çünkü yakamız devrildiğinde düz tarafı iç kısımda olmalı ki güzel gözüksün. Şişimi buradan diziyorum. Ve şurada çevirdiğim zaman görüyorsunuz şu ekleme bölümü arkada kalacak. Bunun nedeni de yakamızı devirdiğimizde arkaya doğru burada bir ek bölümü gözükmesin, dümdüz devam eden bir kapüşonumuz olsun. Burası bizim ön bölümümüz ve hemen şurada da arka ortası işaretim var. Bu işaretleri almanızı önemsiyorum arkadaşlar. Dönüp dönüp aynı noktayı ölçmektense bir kere ölçüp kurtuluyoruz. Burada gördüğünüz gibi dümdüz şişimi dizdim ve yaklaşık bir 15-16 santim ördükten sonra eksiltmelere geçeceğim. Eksiltmelere geçtiğimde de tüm detayları veriyor olacağım. O noktada buluşalım. Kapüşonumun bir tarafını şu noktadan itibaren yaklaşık bir 15 santimden itibaren yavaş yavaş kese kese şu noktaya kadar geldim. Bu noktada bir sıra düz ördüm ve düz ördüğüm yere de görmüş olduğunuz gibi tel yaptım ki kapüşonumuzun ortasının görünebilmesi için bir tel yaptım. Şu noktadan itibaren şurada kaç sırada bir eksilttiysek burada da o kadar sırada bir arttırarak şuradaki genişliğime kadar geleceğim. Şuradan şuraya kadar kaç ilmektiyse o kadar ilmek olana kadar şu yüksekliği de elde edene kadar yavaş yavaş arttıracağım ve daha sonra da şu miktar kadar da dümdüz inip yakayı, daha doğrusu kapüşonumu keseceğim. Bu kesintiden sonra ne yapacağımızı göreceğiz. Kestiğimiz noktada buluşalım ve devamını konuşalım. Bütün gün kapüşonu örüp dikip sonra bir kol ördüm. Sonra kapüşonu söktüm ve yeniden örüp yeniden diktim. İkinci kolumu ördüm. Sonra kapüşonu yine söktüm. Şu an istediğim gibi oldu. Bunu neden anlatıyorum? Bazen yeni başlayanlar kendisine güvensiz davranabiliyor. Hiç öyle düşünmeyin arkadaşlar. Ben 30 yıldır, 35 yıldır örgü örüyorum. Hala söke söke örüyorum ve bundan da hiç utanmıyorum. Çünkü ördüğüm örgünün ipine, şişine ve o günkü ruh halime uygun olması için sökmek benim için çok doğal. Sonuçta her örgü kendine özgü bir
özellik taşıyor. Lütfen siz de kendinize güvenin ve bir yerden başlayın. İkinci bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.